Saat 20.40'da vali istifa diye bağıran göstericiler vilayetin camlarını kırdı. Kapıya dayandı. Vali Karabilgin yanındakilere sonumuz geldi dedi ve bir ara linç edilmektense kendi canına kıymayı düşündü. Hayatta silahım olmadı ama yani bir şey yapmak lazımdı. Hani insanlar kapıdan girdiği anda artık fiziki gücümüz onlarla mücadele etmeye yetmeyecekti. İşte umutların tamamen tükendiği ve intiharın düşünüldüğü o anda Jandarma Alay Komutanı alayı korumakla görevli 18 kişilik bir yedek timi olduğunu söyledi. Ben emir veriyorum, buraya gelecekler, ateş ederek gelecekler, emir veriyorum dedi. Verin emri dedim. Başlarında bir başçavuş olması lazım. Hükümetle jandarma karşı karşı bir ateşle 18 tane er hükümetin önüne geldiler. Kademe kademe, kademe kademe, kademe kademe gerilediler. 18 er bir valiyle ekibini lincin elinden kurtarmıştı. Ancak diğerleri için artık çok geçti. Asker sonunda gelip duruma el koyduğunda Sivas adı tarihe bir katliamın adresi olarak kaydolmuştu bile. Gece sokağa çıkma yasağı ilan edilip güvenlik güçleri Sivas'ı kontrol altına aldığında geride 36 ceset, 60 yaralı ve lekelenmiş bir ölü şehir kalmıştı. Metin Altıok'un da ölümüyle ölü sayısı 37'ye çıkacaktı. Ölenlerin ikisi gösterici, ikisi ise otel görevlisiydi. Ankara bu sonucu öğrendiğinde şok oldu. Ankara'ya vardıktan sonra meydanda Esenboğa'da beni karşılayan arkadaşlarım feci olayı haber verdiler. Yani ilk defa orada bir yangın olduğunu ve değerli insanların boğularak, yanarak öldüğünü söyledi. Demirel o sırada Ankara'da değildi. Bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir şeyinde manevrası veya tatbikatında bulunuyordu. Telefonlaştık. İlk duyduğu andan itibaren çok şoke olduğu belli. Bana ilk söylediği şu, Sivas'taki olayları işittiniz değil mi dedim. Facia diye söze başladı. Tabii ben son derece üzüldüm. Hükümette olan bir insan olarak böyle bir olayı önleyememiş olmamızdan dolayı büyük vicdan azabı duydum. İstifa edeyim diye düşündüm ama onun bir faydası olmayacağını da tahmin ettim. Bir ara işte Sayın Erdal İnönü'nün ortaya attığı bir söz, askerler çağrıldı fakat müdahale etmedi gibi, bunu yatsıdı. Pek kabul etmedi. Ve şöyle bir savunma, oraya 10.000 kişi gelmiş. 10.000 kişiye asker gelse ateş mi edecekti? Ateş edemezdi dedi bana. Çünkü o zaman çok daha büyük bir olay olur dedi. Vaktinde müdahale edilseydi sanıyorum bu olay olmazdı. Çünkü evvelden oteli yakacaklar diye bir planları olduğunu bilmiyorum. Böyle şeyler genellikle olay ıslah yürürken ortaya çıkıyor ve olayı oraya kadar getirmemek gerekirdi. Orada devletin güçlerinin bir eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ama kimden veya hangi yaklaşımdan kaynaklandı onu bilecek durumda değilim. Başımızdan biliyorsun bir Kahramanmaraş olayı geçmiş. Hep onu anımsatan bir şey. Bu Sivas olaylarında da acaba böyle bir dinsel bir çatışma var mı diye araştırdı. Olmadığı kanaatine vardı sonra. Bana da söyledi. Ben aradım baktım yoktu böyle. Ben Kahramanmaraş'a benziyor mu dedim. Yok dedi, benzemiyor. Yani öyle değil dedi. Yani en çok korktuğu oydu, dinsel bir çatışma. Sünniler Alevilere, Aleviler Sünnilere. Madımak cehenneminden kurtulanlara gelince onlar kaçtıkları otelde kalanlara ne olduğunu gece sığındıkları karakolda ya da hastanede televizyon haberlerinden öğrendiler, dehşete düştüler. Göstericilerin ateşe verdiği Madımak Oteli olaylar sırasında yanmaya başladı. Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 37 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı bildirildi. Televizyonu açtık, ona çeyrek vardı. Unutmayacağım o saati. Behçet Sefa Aysan öldüğü haberi. Sivas'ta olaylar çıktı ve onun öldüğü. Asla inanmak istemedim.
Sürekli onun bir adının da Sefa olduğunu bilmiyordum doğrusu. Sürekli hayır bu bir başka Behçet diyordum ama ne yazık ki doğruydu. O geceyi anlatmam çok zor. Hayatımın en berbat gecesiydi. Asıl korkunç manzara hastanedeydi. Kara bir dumanın zehirlediği ya da kavurduğu insanlar sabah halaylarla başladıkları bir günü soğuk bir morg odasında yan yana dizilmiş cesetler olarak tamamlıyorlardı. Şair Metin Altıok'un görüntüsü Sivas gerçeğini belki 1000 sözden daha yalın anlatıyordu. Birkaç gün sonra Sivas kurbanları damperli kamyonlarla havaalanına nakledileceklerdi. Biz doğrusu ölülerimizin de yaralılarımızın da ardımızda kalmasını istemiyorduk. Onarsız oradan ayrılmak istemiyorduk. Hep birlikte dönmek istiyorduk. Çünkü onlar o anda bize bütün yaşayanlardan daha yakındılar. Onları orada bırakmak sanki kendimizden çok önemli, onurumuzdan, saygınlığımızdan, insanlığımızdan bir şeyler bırakmak gibiydi. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ertesi gün deprem görmüş bir şehri andıran Sivas'a gitti. Enkaza dönmüş Madımak Oteli'ni ve tanınmaz hale gelmiş yaralıları ziyaret etti. 6 Temmuz'da Sivas'ta ölenler için düzenlenen cenaze töreni büyük bir protesto gösterisine dönüştü. Erdal İnönü ve hükümet istifaya çağrıldı. Vali, belediye başkanı ve emniyet müdürü görevden alındı. 1993 Ekim'inde başlayan 124 sanıklı Sivas davası defalarca bozulduktan sonra 2001 Temmuz'unda kesinleşti. 31 sanık idam cezasına çarptırıldı. Genelkurmay bir soruşturma açıp garnizon komutanının olayda ihmali bulunmadığı sonucuna vardı. Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek meclise girdi.